Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Datça'dayız ve burada harika bir insan olduğunu duyduk. Onunla bugün tanışmaya geldik. Hikayesi çok güzel, onun için çok normal ama birçok insan için belki de çok ütopik bir hayat. Ayşegül Hanım merhaba. Merhabalar, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Biraz kısaca kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanımak isteriz. Benim adım Ayşegül Uçar. Datça'da yaşıyoruz. Datça'nın köyünde. Kızımla bir de oğlum var, o Fransa'da. Fransa'dan geldik. 6 seneden beri Datça'dayız. Ondan önce 2 sene Gümüşlük Bodrum tarafındaydık. Ondan önce Fransa'da. Türkiye'ye ama çok böyle bir gidip gelme, taşınma çabalarımız oldu. Denedik, yapamadık, geri gittik, denedik derken şimdi ilk defa 6 seneden beri buradayız. Yani Datça bizi tuttu. Fransa ile nasıl bir ilişkiniz var? Aslında İstanbul'da doğdum. 5 yaşında gittim annemle Fransa'ya. Yani orada büyüdüm. Paris'te çok kısa yaşadık. Sonra Fransa'nın güneyine taşındık. Orada küçük bir kasaba ve bir komünde büyüdüm. Kasaba ile komün arası. Aileniz niçin Fransa'ya gitmeyi tercih etmiş? Annem aslında gitti. Özel değilse. Tabii. Annem ilk önce böyle bir eğitim, okul, işte o da çok genç, 19 yaşındaydı beni doğurduğunda. İşte ilk önce böyle Sorbon'a gitti orada. Burada balerin de İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde. Sonra her şeyi bırakıp bir Fransa'ya gitmek istedi. Birden böyle her şeyi bırakıp, sanatı falan her şeyi bırakıp böyle sade doğayla iç içe dağlarda bir hayata geçtik böyle bayağı zıt çocukluğumda. Öyle annem hep böyle bir arayış içindeydi. Zaten tek böyle değil, tek doğa değil, doğa dışında da böyle ruhsallık, meditasyon. Hep böyle Fransa'da hatırlıyorum Paris'te küçüklüğümde işte ilk önce Krishnamurti diye onlar sonra Hare Krishna'lar falan hep böyle değişik meditasyon şeylerinde kendimi buldum küçükken. Eğlenceliydi böyle. Böyle bir yolculuk halindeydik annemle beraber. Sonra işte doğada hem böyle bir kasabada yaşadık hem de bir komün. Komünde böyle tipilerde falan yaşıyorduk. Böyle su, elektrik yok, her şey eski zamanlar gibi. Ben okula giderken dağlardan kasaba okuluna 1,5 saat yürüyüp geliyordum. Akşam böyle orman, karanlıktan gidip geliyordum. Yani bayağı böyle eski zamanlarda olur ya köy hayatı. Bayağı Fransa'da köy hayatı yaşadım çocukluğu. Çok güzel. Yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi insan maddeden kendini ayrıştırdığında aslında baktığında kendi özünü, dünyadaki varoluş sebebini aslında aradığı bir yolculuğun içinde. Yani kendini kapitalist sistemin akıntısından kurtarabilmiş olan, farkında olan insanlardan bahsediyorum. Görüyorum ki anneniz de Fransa'ya aslında bir kültür, sanat, kendi arayışında varoluş sebebini bulmak için bir yolculuğa çıkmış. Evet. Şimdi sanat bunun için güzel bir enstrüman. Evet. Ama özümüz tabii ki doğada. Evet. Hiç annenizle konuştunuz mu? Anne sanatı bırakıp doğada aradığını buldun mu diye. Tabii annemle konuşuyoruz. Hani belki bu şekilde sormadım da sanatı evet seviyordu. Zaten sanat hep hayatımızda olduğu müzik, dans. Ama aslında şöyle ifade ediyor. Hani bir çağrı gibiydi. Hani böyle mantıken bir şey olmaz ama bir şey seni çağırır. Bir arayıştasındır ama tam böyle kelimeyi koyamazsın. Hı. O böyle aslında annem çok böyle kendi iç sesini dinleyen bir kadındı. Ve o böyle çağrısını, o yolculuk onu olmak istediği yere götürdü. Bir şekilde ona güvenerek hep hareket etti. Böyle biraz aslında o zamanlar hala öyle. Çok böyle onu öyle görüyorum. Bayağı cesur aslında. Hani böyle bir şeyleri bağlanarak değil. O çağrıyı daha çok dinleyerek hareket ettiği için biz evet hem doğaya hem işte Hint kültürüyle büyüdüm bayağı. Ama din olarak değil de işte meditasyon. Hindistan'a çok gidip geldi annem. Orası daha böyle daha güçlü ya o işte ruhsal pratikler orası onu çok çekti. Şimdi sonrasında da siz orada anne oldum dediniz. Bir oğlunuz var, bir kızınız var. Ya kaç yaşlarındalar? Sita, kızım 22 yaşında, oğlum Prem. O da 20 yaşında. Onlar Fransa'da mı doğdular? Evet. Yani Sita aslında Avusturya'da doğdu ama hani o da böyle bir meditasyon merkezine ziyarete gidiyordum. Çok erken 6 aylık hamileyken orada doğduğu için sonra orada 3 ay kalıp sonra yine Fransa'ya gittik. Yani Fransa'da büyüdü. Evet çok böyle devamlılık halinde değildi. Yani Türkiye ben hep aslında şöyle diyeyim. Çocukluğumdan beri ben Türkiye'ye çok aşıktım. Böyle tatile gelirdik. Döndüğümde böyle aylarca Türkiye'de yaşamak istiyorum diye ağlardım böyle. Benim hep böyle hayalim Türkiye'ye taşınmaktı. Çocuklarla böyle bir giriştik, denedik, geldik İstanbul'a, Kadıköy Moda'da. Prem Moda'yı çok seviyordu. Oraya
taşındık. Biraz yaşayıp sonra da dayanamadık. Şehir hayatına çok alışık değiliz ya. Çünkü Fransa'da da hep doğada yaşadık. Hatta Fransa'da buradan daha burası yine böyle sosyal bir yer. Orada böyle komşular falan yoktu. Bayağı doğanın ortasındaydık. Sonra işte adapte olamadığımız için şehre, doğaya geri dönüyorduk Fransa'ya. Sonra yine geri geliyorduk İstanbul'a. Bir sene falan deniyorduk. Yine geri dönüyorduk. Sonra böyle güney oldu, daha kolay oldu adapte olmam. Sonra ne oldu da dediniz ki biz artık Türkiye'ye dönelim, Türkiye'de yaşayalım dediniz ve Türkiye'ye geleli kaç yıl oldu? Şimdi tam belki bir 7 sene falan olmuştur. Direkt Ege'ye geldik. İşte ilk önce Gümüşçe'ye geldik. Oraya taşındık. 2 sene gibi orada kaldık. Orası sonra bize gelmeye başladı. Biraz kalabalık ve böyle, yani orası da güzel, doğası güzel ama fazla kalabalık gelmeye başladı. Daha yine alışık olduğumuz için biraz daha doğayla iç içe yaşamaya. Datça'ya da zaten o kadar, yani ben Datça'ya senelerden beri aşıktım. Hatta Prem'e hamileyken gelmiştim. Site 2,5 yaşındaydı. Buradan böyle birkaç tane taş almıştım deniz kenarından. Pembe taşlar var. Onları böyle aldığımda niyet etmiştim. Bir gün Datça'ya taşınacağım diye. Sonra biz de çok hep bir yerden bir yere taşınıyorduk. Bir yerde de çok kalmıyorduk. Nereye gitsem seneler boyunca o taşlarla her yere gittim ve hep böyle içimde o doğa vardı. Datça'ya geleceğim, Datça'ya geleceğim. En sonunda sanki o taşlar bizi buraya geri getirdi. Peki oradaki motivasyonlarınız neydi? Yani Türkiye'ye gidelim artık dedirten sebepler neydi? Şöyle, zaten dediğim gibi çocukluğumdan beri böyle bir Türkiye'ye bir aşkım vardı. Zaten çocukluğumun bir bölümü de aslında o Yalıkavak taraflarında, orada bir küçük bir köy evinde falan da birkaç 6 ayda yaşadığımız oldu ben küçükken. Onun için hayatını tecrübe etmiştim. Türkiye'de köy hayatı, komşularımız köylüler, işte ben hani çok seviyorum bu kültürü, özellikle Ege'nin köylerini. Yani beni Fransa'da doğası çok güzel. Hani iyi tarafları, hani mesela çocukluğumdan beri büyüdüğüm kasabaya geri dönsem fazla bir ev yok. Aynı nasıl çocukluğumda nasılsa şu an aynı. Şimdi çocukluğumda Yalıkavak'ın üstünde büyüdüğüm köye gitsem yaşadığımız evi bile bulamıyorum. Hani o bir 10 senede bile inanılmaz bir değişim oluyor. Hani şu tabii ki Avrupa'nın bu tarafı güzel. Hani doğayı yani ahenk içinde yaşamayı biliyorlar. Hani koruyorlar. O kadar hızlı bir dönüşüm olmuyor. Eski işte evlere, doğayla uyumlu olan binalara göre evler yapıyorlar ya da koruyorlar. Yok, Ama ona ahenk diyoruz. evet, Türkiye'dekinde rant diyoruz. rant. Evet. Türkiye'deki tek, yani tek değil tabii, çok, yani her yerde bir eksiklikler var ama benim için, bana çok dokunan o rant biraz üzücü. Diyordum, nedeni şu: aslında doğa tabii ki her yerde güzel ama sanki Türkiye'nin havasında, yani bana öyle geliyor. Her Türkiye'ye geldiğimde belki hani zamanla belki modernleşiyor, değişiyor olabilir ama yine de o güçlü bir kültürü var ya da güçlü bir enerjisi mi, bir toprağından gelen bir çekimi mi bilmiyorum ama böyle Türkiye'nin havasında bir sevgi hissediyorum ben. Bir sıcaklık, bir sevgi. Mesela ben en kötü zamanlarımda bile her Türkiye'ye geldiğimde böyle anında havaalanından indiğimde bile böyle bir rahatlıyordum. Bir kendimi, şunu demeye çalışıyorum: Avrupa'da yalnızlık hissi çok yoğun ve çok ağır. Kendini çok yalnız hissedebiliyorsun. İstersen şehirde ol, istersen insanların etrafında ol. Ama Türkiye'de istersen doğada yalnız ol. Burada böyle yalnız olduğumuzda bile kendini, ben en azından kendim için konuşabilirim, yalnız hissetmiyorum. Yani ilginç, böyle bir havada, doğada, böyle bir havasında bir sıcaklık, bir sevgi anlatması biraz zor ama böyle yoğun ve o beni böyle evde hissettiriyor. Bu insanlarla alakalı galiba. Bahsettiğiniz konu Avrupa'daki hani ırkçılıkla alakalı veya bazı insanların Türklere karşı olan ırkçı yaklaşımlarıyla alakalı olan bir durumdan ziyade Evet, oradaki insanların genel yapısı kendi milletinden olan insana karşı da, kendi tabii. komşusuna karşı da Evet, mesafeli. Ama kesinlikle. biz burada özellikle hani bu Anadolu'da Evet, İstanbul, Ankara, İzmir, buralar çok kozmopolit, çok kalabalık. İnsanlar birbirine çok mesafeli. Zaten sevgi göstermeye zamanları da evet, yok. Ama Anadolu'da baktığımız zaman o sevgi, o misafirperverlik, o komşuluk, o güzel insanlık kırıntıları diyeyim evet, halen var. O evet, mutluluk, o enerji oradan var. geliyor. Evet, Ben Mardin'e gidiyorum. Beni hiç tanımayan bir kapıda oturan, bastonuyla oturan bir dede, ne oteli oğlum diyor. Geç içeride atarız bir döşek. işte, Biz ne yiyorsak ekmeğimizi kırar yeriz diyor ve samimi. Yani işte ben Türkiye'deki bu duygu hala o
etnik kültürümüz, o Kesinlikle. sıcak insan kültürü hala devam ediyor. Bence bahsettiğiniz Kesinlikle fark bu. kesinlikle o kadar güzel ifade ettin ki ve benim için yani dünyadaki en büyük zenginlikleri bana ver ve bunu ver. Bu benim için gerçek zenginlik. O beni o kadar içimde zengin ve huzurlu. Sonra diyorum ki evet maddi olarak burada daha zorlanıyoruz belki ama sonra tarttığımda maddi olarak zorlanıp bu zenginliği yaşamayı tercih ediyorum ki orada rahat edip bu eksikliği yani o zaman zaten insan mutlu olamıyor ki. Yani ben mutlu olamıyorum. Bunu bin kat tercih ederim. Ve bence o titreşim de bir şekilde evet İstanbul'da modern hayatta biraz yok oluyor ama yine de o Türkiye'nin titreşimi aslında bu. Hani ülkenin kendisine ait olan bence her ülkenin bir titreşimi var ve Türkiye'nin en güçlü titreşimi bu. Evet. Şimdi Avrupa kültürüne göre sorulması çok ayıp olan bir soruyu soracağım. Ne iş yapıyorsunuz? Ha, tamam. Nasıl geçiniyorsunuz? Hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz diyeceğim. Evet, yok yani ayıp olan diye bir şey değil. Tabii ki de normal hani insanlar merak edebilir. Evet, biz bunu zaten şey için sormuyoruz. Oradaki ayıp olmasının sebebi hani sen benim mesleğime göre mi bana değer Evet, biçeceksin, statü belirleyeceksin diye bir ön yargı, bir algı var. tabii. Ama biz şu anda hani burada tabii ki kesinlikle öyle bir konumuz yok. Biz burada Evet, bir söyleşi yapıyoruz. Siz buraya bir göç yapmışsınız. Bütün evet, hayatınızı buraya getirmişsiniz. Türkiye'de bir hayat kurmuşsunuz. Ve bu ilham verecek bir hikaye olacaksa evet. hani sizin hayatınızı nasıl geçindiğiniz, burada nasıl sıkıntılar çektiğiniz bu konuları konuşmamız gerektiği için ben yöneltiyorum bu soruları. Tabii ki de evet, evet. Tabii ki maddi olarak ben de aslında böyle birçok şey denedim buraya taşınırken. Biraz böyle zorlanmadım dersem büyük yalan olur. Çünkü maddi olarak bayağı zorlandık. Tabii burada şansımıza ev sahiplerini tanıyorduk. Bize uygun bir kira verdiler falan. Hep böyle biraz şansımız oldu. Ya da güzel insanlarla karşılaştık. Ne Hep güzel. böyle bize destek olan. Ama onun dışında asıl buraya taşımadan önceki mesleğim sanattı. Hani Hint dansları, işte dans gösterileri, koreografiler, değişik müzisyenlerle çalışıyordum. Oradan hayatımı kazanıyordum ama sonra Datça'ya taşındığımda bu yavaşladı. Burada ilk önce işte hep düşündüm ne yapabilirim. Takipçilerim önceden sosyal medyadan hep yabancılardı. Ben de böyle yazmaları çok seviyordum. Aslında takipçilerim böyle bana bu fikri verdi. İşte bunları yapıp bize satsan falan diye. Sonra köydeki kadınlarla böyle bir fikir oluşturdum. Hem de böyle bir bereket döngüsü yaratayım dedim köydeki kadınlarla. Böyle değişik yazmalar böyle dizaynını yaptık. Onlar yaptılar. Ben seçtim falan böyle oyaları şeyleri. Öyle bir iş kurduk. 2-3 sene bununla idare ettik. Bir de onun yanı sıra bütünsel sağlık koçluğu yapıyorum. Böyle 18 seneye yakın aslında. Bunun tabii okulunu da okudum. Sertifikası da var. Hani New York'ta bir okul. Böyle işte sağlıkla ilgili bunu da yapıyorum. Öyle birkaç öğrencilerim vardı. Yani böyle idare ediyordum. Şimdi YouTube kanalım var. İşte ona da bayağı yoğunlaşıyorum. Bayağı bir zamanım oluyor. Onu büyütmek istiyorum. Çünkü çok seviyorum. O zaman şimdi söyleyelim YouTube kanalınızın ismini ve sevgili dostlar buraya kadar izlediyseniz ve Ayşegül Hanım'ın hayat hikayesi ilginizi çektiyse onun hayatının detaylarını ve burada günlük yapmış olduğu yaşantısının Evet. detaylarını merak ediyorsanız Ayşegül Uçar kendi ismiyle YouTube kanalı var. Haydi hep birlikte bir el verelim ve onun kanalını biraz daha kalabalıklaştıralım. Ne kadar güzel olur. Aynı zamanda da Instagram hesabınızda da bir Evet. takım paylaşımlar yapıyorsunuz. Evet. Onlar nedir? Tüm linkleri ben açıklamalara yazıyor olacağım. Evet. Şimdi beslenme Hı. konusunda vegan beslendiğinizi biliyorum. Evet. Kızınızla birlikte burada yaşadığınızı biliyorum. Evet, siteyle. Bir de kızınızı geleneksel eğitim sisteminde okutmadığınızı biliyorum. Sizin hakkınızda bildiğim az bilgiler bunlar. İlgimi Evet. çeken konular. Hele özellikle eğitim konusu en merak ettiğim konuların başında geliyor. Evet. Alternatif şu anda böyle bir eğitim sistemini kendiniz uyguluyor olmanız bunun detaylarını sizden dinlemek isterim. Beslenmeyle başlayalım. Tabii ki de. Beslenme ne diyebilirim? Hani veganlıkla ilgili. Hani vegan ben çok küçük yaşta vegan oldum. İşte 5 yaşlarına doğru annemden dolayı tabii ki de annem veganlığı seçti. Annem zaten artık anlattı yani söylediğim gibi çok böyle hep kendini geliştirmek isteyen, hep arayışta olan bir kadın. Onun için o da çok hele Türkiye için çok ekstrem bir şeydi o zamanlarda. O da biraz zorlandı aile baskısı falan. Ama 5 yaşında vegan oldum, vegan büyüdüm. Hiç gayet hani çok şükür diyeyim sağlık sorunları yaşamadık. Sonra çocuklar da biz vegan bir aile, eski eşim de hani vegandı.
Çocuklar da vegan bir aileye geldikleri için onlar da vegan Evet. büyüdüler. Beslenmeyle ilgili ne diyebilirim Evet, o başka? konu üzerine çok yorum Evet. yapılmaz. Bu kişisel E, bir tercih. tabii en önemlisi hani vegan olup olmamak değil de en önemlisi bence tabii. Adam olmak değil. Aynen. Ay en önemlisi adam olmak ilk ve hayvanları ne olursa Evet. olsun sevmek, korumak çok önemli. Ve tabii ki sağlıklı beslenmek çok önemli. Ne kadar topraktan besleniyorsak, ne kadar temiz besleniyorsak en önemlisi o. Hani bu fabrikadan çıkan ya da bu fast food kültürü onlar bizi zaten hasta ediyor. Hani onlardan uzak durduğumuzda hem beden hem ruh hem zihin daha sağlıklı oluyoruz. Hani Çok dengeli olmak lazım. evet, Yani aslında şimdi bu çok uzun, çok derin evet, bir konu. evet, Söyleyeceğim çok şey var. Benim de bildiğim, evet, deneyimlediğim, araştırdığım bir konu. evet, O yüzden çok şey söylemek istiyorum. evet, Ama benim devam ettiremediğim bir konu. O yüzden şimdi üzerine de evet. konuşmak, bunu bambaşka bir bölümde ayrıca konuşmak lazım diye Tabii ki düşünüyorum. de, tabii ki de, Veganlık evet. konusunu, beslenme Ha, konusunu. Ama dengeli olmak, çok dengeli önemli. beslenmek, çok fazla tüketmemek, tüketmeyeceğimiz kadar üretmemek aslında anahtar Tabii, olmalı diye düşünüyorum bu kesinlikle. konuda. Ha, ben hani kişisel tabii ki annemden oldum ama şöyle bir şey, şuna da hep inanıyorum. Çocukları da öyle büyüttüm. Hani tabii ki biz aile olarak inandığımız doğrumuz neyse gelen çocuklarımız da hani kendi doğrumuza göre büyütmemiz çok doğal. Ama hep yani belli bir yaştan sonra belli bir bilince geldiğinde çocuk ona o sen kendi inandığını ya da doğrunu anlatıp ona seçimi verebilirsin. Ben her zaman öyle iletişim kurdum çocuklarla. Yani ben buna inanıyorum, ben böyle yaşıyorum. Ama tabii ki siz de özgürsünüz. Hani her zaman buna saygı duyarım. Ya ama onlar da bu yolu seçti ki aynı şekilde ben de belli bir yaştan sonra kendi bilincimle de yani çok iyi ki de annem beni böyle büyüttü diyorum. Benim seçimim şöyle diyeyim, sağlıktan öte o kişisel. Hani hayvanlara yapılan çünkü o büyük işte şeyi ben kesinlikle dayanamıyorum. Onun için ilk seçimim sağlıksız da olsa ben veganlığı Evet. seçerdim. Ama onun köpekler, onun yanı sıra da ekstra bana gelen şey hani şimdiye kadar kendime hani sağlık olarak çok şükür. Evet, çok güzel. Balık da mı yemiyorsunuz? Ha, evet balık da yemiyoruz. Bu çok geldiği için soruyorum. Evet evet Hani çok insanlar geliyor. bilmediği için. Ha, benim için balık mesela balıkları çok seviyorum ayrıca. Hani bu deniz kaplumbağaları balık falan. Ben de çok Onlarla böyle seviyorum balıkları. yani şöyle diyeyim benim için balık, tavuk, hani köpeklerimiz var 5 Evet. tane. Hani köpekler, kediler bana göre ben onlara baktığımda aralarında böyle bir fark göremiyorum. Hani aynı bağ kurduğum için hani tat yerine onları Evet. sevmeyi tercih ediyorum. Hani Saygı duyuyorum. evet Tüm veganlara, tüm et yiyen insanlara da saygı duyuyorum. tabii ki de. Yani bu kişisel bir tercihtir. Evet. Hani sen niye bu dine mensupsun demek gibi bir Evet. anlamsız bir Evet. soruymuş gibi geliyor. Peki eğitim konusuna gelirsek. Bu İnce bir çok konu. radikal bir karar, çok zor bir karar. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bu da hassas bir konu. Biraz Tabii. sizden dinlemek istiyorum. Tabii ki de. İlk önce şunu da söyleyeyim. Hani şuna hayatta hiç inanmıyorum. Hani birisinin doğrusu başka bir insan için yanlış olabilir kesinlikle. Yani bu her zaman değişebilir. Bir de bir doğru zamanla dönüşebilir, yanlış olabilir. Başka bir doğru gelir Evet. hayatımıza. O anki bizim hayatımızdaki o anki seçim bize göre doğruydu. Şöyle çocuklar biz çok yolculuk halindeydik. Hani anlattım bir Fransa'ya gidiyoruz, bir Türkiye. Onun arasında başka şeyler de var. İşte içinde Hindistan'a taşınıyorduk, Kaliforniya'ya taşınıyorduk, Costa Rica'ya taşınıyorduk. Bir sürü böyle hep böyle bir ev arayışındaydık. Ama her zaman bir şeyleri hazırladık aslında. Hindistan'da mesela her şeyimiz hazırdı. İş falan onların okulu. Ama her Türkiye'ye geldiğimde ben fikir değiştiriyordum. Yok diyordum. Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum. Vatanım da vatanım. Türkiye hep fikir değiştirdi bana. Konu şuradan. Onun için de çok yolculuk halinde olduğumuz için biraz zaten okul şeyi biraz zor oluyordu çocuklar için. Ama yine de bir ilkokula kadar okula gittiler. Sonra bir yerden sonra ben şeyi de çok duymuştum. Böyle takip ettiğim, gördüğüm, tanıdığım aileler vardı. Unschooling diye bir şey vardı. Okulsuz eğitim. Ve bu benim çok ilgimi çekmişti. Araştırdığımda ben de biraz aslında öyle büyüdüm. Çocukken çok yolculuk halinde ve biraz bir komün hayatında büyüdüğüm için okula çok gitmedim. Sonradan Kanada'ya
16 yaşında gittiğimde 17-18 yaşlarında eğitim aldım ben. Ama şu benim ilgimi çekmişti. Hani okul sisteminde bütün çocuklara aynı eğitim ve aynı sistem dayatılıyor mu deniliyor? Evet, evet. Dayatılıyor. Ve bu bana çok yanlış geldi. Çünkü her çocuk farklı, her çocuğun ritmi farklı, her çocuğun potansiyeli farklı ve ben şeyi de fark ettim. Belli bir yaştan sonra ben kendi üzerimde bazı kodlamaları, şartlanmaları, fazla bilgileri temizlemeye çalışırken, kendi potansiyelimi ortaya çıkartırken çok çabaladığımı fark ettim. Ve şuna inanıyorum, çocuklar, her insan dahi bir şekilde doğuyor aslında. Ve onların o an ilgi alanları olmayan bilgilerle onları doldurduğumuzda o dahilik alanı daralıyor ve yok ediyoruz maalesef. Evet, Robotlaşıyorlar diyebilir evet. miyiz? Evet ve aslında kendilerini tanımalarını engelliyoruz. Çok fazla istemedikleri şeylerle alanlarını doldurduklarımızda, çünkü o alan o kadar değerli ki, o boş alanın içinde kendilerini tanıyorlar, kendilerini keşfediyorlar, kendi iç seslerini dinlemeyi öğreniyorlar. Bence ilk eğitimin bu olması gerekiyor ve böylece kendileri, aslında biz hani bir şey öğretiyoruz zannediyoruz ya, ben buna inanmıyorum. Her çocuk kendi sesini dinleyerek, kendi ilgi alanını bularak kendini geliştirebilir diye inanıyorum. Biz Tabii sadece ki yön verebiliriz mi? destekleyebiliriz. O anki ilgisi neyse onunla desteklemek. Ve o da değişebilir. 5 sene onunla ilgilenir. Sonra ben başka bir şeyle ilgilenirim deyip. Bu da yanlış bir şey değil. Biz çok böyle korkudan dolayı, aslında kısıtlı korkudan dolayı bir eğitim, bir şeyle, hani korku çok böyle tehlikeli aslında çocuğun eğitimi için. Yani kendi korkularımız, toplumun korkuları. İşte eğitim olsun, mesleği olsun, para kazansın. Ama o zaman yani tabii ki kötü de olmak zorunda değil hani, ama işte Çocuk iyi de olabilir, iyi bir noktaya da gelebilir. Çok iyi pozisyonlarda, çok iyi paralar kazanan, maaşlar alan bir işe de gelebilir. Ama acaba gerçek potansiyelini ortaya çıkartabildi mutlu mi? mu? Bir de mutlu mu? Evet. Az önce sizin söylediğinizde sürekli içimden şu geçti içimden. Acaba sistem bu sizin söylediğinizi istiyor mu? Acaba böyle olması bir bilinçli bir şey olabilir mi? Bir kasıt olabilir mi? Soran, sorgulayan, aydın bir kitle istiyor olabilir mi sistem acaba? Bence istemiyor. İstemiyordur. Çünkü çok zor olur o zaman. Korku dediniz mesela. Evet. Sistem sizce korkmayan bir kitle istiyor olabilir mi? Soran, yine sorgulayan, hiçbir şeyden korkmayan. Tabii Bir ki. insanı yönetmek için ya onu çok ciddi korkutman ya da onu aptal bırakman lazım. Cahil bırakman lazım ki ya sen onu korkularınla baskıla Tabii. ya da bilgisizliğinle onu kontrol et. Kesinlikle, kesinlikle. En güzel kontrol etme şekli bence Sevgi mi? yok hani başkalarını. Korku tabii çok tehlikeli bir şey. Tabii ki evet. En büyük özgürlük de sevgi. Peki şimdi bir yandan da ama şunu sormamız lazım. Hani çocuğun okulda aldığı sadece akademik bilgiler değil. Tamam, akademik bilgiler, bahsettiğiniz gibi, onu konunun dışında bırakalım. Tabii ki de. Sosyal ilişkiler, insan ilişkileri, burada hani kendisinin öğrenmesi gereken bir durum var. Mesela şimdi köpeklerden örnek verelim. Aslında biraz amiyane olacak ama köpek yetiştirmekle bebek yetiştirmenin ortak yönleri var. Evet. Şimdi bazen böyle küçük ev köpekleri oluyor, süs köpekleri. Çok asosyal. Sen seveceğim diyorsun, saldırıyor sana. Evet. Sebebi, hiç evden çıkmamış, sadece sahibiyle kalmış. Tabii. Diğer köpeklerle hiç sosyalleşmediği için sahibini sadece benimsemiş ve onu korumaya çalışıyor. Evet. Şimdi ama aynı köpek cinsi başka köpeklerle de böyle iletişim kuran aynı cins Evet. daha sakin, daha uysal. Evet, kesinlikle. Şimdi bu konu için ne söyleyeceksiniz? Yani o çocuğa o sosyalliği okula göndermeden nasıl verebiliriz? Tabii ki çok güzel bir konu. Bu da çok önemli. Tabii bunu bir de araya bir şey daha eklemek istiyorum. Bunu şeye kesinlikle, çünkü bazen insanlar bunu diyor, işte doğuda o çocuklar, kız çocukları o zaman okula gitmeyip hani evde kalıp da erken evlendirme falan. Yani bu okulsuz eğitim kesinlikle bilinçli aileler için. Hani anne babanın çok bilinçli olması gerekiyor. Öyle köydeki çocuklar için falan demiyorum. Onların tam tersine okul sistemi belki onların özgürlüğü olabilir. Hani o başka bir konu. Tabii ki canım, yani unschooling Asla. deyip 70 yaşında yani bir adamla evlendirilen kız çocuğu rezaletinden bahsediyor olamayız herhalde. Kesinlikle öyle bir şey değil. Ve bu sosyal şey de çok önemli. Yani buna zaten hazırlıklı olmak lazım. Hani ben ne kadar hazırlıklıydım onu da kendimi sorguluyorum hala. Hani her zaman işte mükemmel de olmuyor ama şöyle,
İşte gereken sosyal şeyi hazırlamak lazım çocuklar için. İşte ilgi alanları olan şeyler, kurslara gitmesi, dansa gitsi de mesela dansa gidiyordu, müziğe, tiyatroya gidiyordu. Hani yine o sosyal ortamı vermek çocuğa çok önemli. Hani o illa okulda olacak değil, işte tiyatroya gittiler. Duru tiyatrosuna gitmişlerdi İstanbul'da yaşadığımızda, hatta böyle gösteriler yaptılar falan. Yine hani o şeyleri onlara sunmak gerekiyor unschooling yaparken. Bir de iki sistem var. Aslında bunu yapmak istedik ama biz yapamamıştık. Bir şekilde olmadı. Bir de evde okul sistemi var. Bu da bir seçenek. Hani Türkiye'de Hı oluyor hı. mu bilmiyorum. Aynı şekilde takip Hı ediyor. hı. Evde okulu yapıyor ama annenin babanın bayağı bir şey yapması, ilgilenmesi gerekiyor. Yani şimdi Türkiye'de anne çalışmadan, baba çalışmadan Evet, hayatı idame ettirmek zor evet, olduğu için evet, anne baba çalışabilmek için zaten çocuğunu daha doğduğundan itibaren evet, yuvaya, bakıcıya, okula o sebeple biraz da gönderiyoruz. evet. Bir yandan da şunu düşünüyorum kendi kendime ve kendi içimde sorgulamalar yapıyorum, soru cevap yapıyorum. Diyorum ki çocuk kendisine eğer akademik anlamda bir diploması olmazsa yarın öbür gün bir iş başvurusuna gittiğinde kendisini nasıl ispatlayacak? Tabii. Abi ben çok biliyorum ya, matematiğim çok iyi benim. Nereden bileceğiz? Okul yok, diploma Evet. yok. Bir üniversiteden mezun olmamışsın. Sonra da şunu soruyorum. Bu ülkede kaç insan mezun olduğu diplomasının işini yapıyor? Böyle bir Aynı şey yok şeyi ki. düşünüyordum. 1000 tane iş Bir yapabilirsin. de bir de şöyle yani bunlar beni aslında motive etmişti. Ben çünkü bununla ilgili araştırdığımda mesela dünyadaki en büyük fark yaratan ve daha iyi insanların çoğu ya okuldan atılmış, Edison kaç yaşında okulda, ya okula gitmemiş. Yani böyle birçok örnek var. Yani dahilliklerini aslında kaybetmemişler ve okula adapte olamamış insanlar ama inanılmaz değişim yaratmışlar dünya için. Hani tek kendi ülkeleri için bile değil. Hani öyle örnekler de var. Bir de şöyle bir örnek, hani şimdi uzun seneler önce görmüştüm. Bir aslında YouTube videosuydu. Keşke bulabilseydim ama çok, yani benim jenerasyonundaki çocuklarla bir deney yapmışlardı. Fransa mı Avrupa'da bir yerde bir okul açmışlar ama unschooling. Çocuklar oraya öğretmenler var ama oraya ders yapmaya gitmiyorlar. Çocuklar özgürce oraya Hımm. gidiyorlar ve İstediklerini yapıyorlar. Bir çocuk su kenarında bütün gün balık tutuyor. Mesela onu yapmak istiyor. Bir çocuk tabii veganlıkla şey değil. Bir çocuk işte gidiyor bütün gün resim ya da yani hocalar hiçbir şey karışmıyorlar. Çocuklar alanları neyse, neyi istiyorlarsa onu destekliyorlar. Ve bu deneyde ne olmuştu? Çocukların %70'i galiba belli bir yaşa geldikten sonra dışarıdan okuyup başarılı bir şekilde diğer çocuklardan da mesela şey meslekler, doktormuş, şuymuş, avukatmış, o tarzda çok hızlı bir şekilde öğrenip diplomaları elde edip çok başarılı Hımm. insanlar olmuşlar. %30'u da daha çok ekolojik hayat, sanat. Bir kadın hatta bu okuldan çıkan bir kadın Hollywood'da ödül alan bir yönetmen olmuş. Şey böyle ama Hollywood'da şey galiba belgesel bir şey, öyle bir şey. Yani Evet. sonuçta hani bu beni çok etkilemişti. Hani çünkü dahilliklerini kaybetmedikleri için ne yapmak istediklerini tam kendilerini tanıdıkları için zaman kaybetmeden, aslında zaman kaybı gibi geliyor ya, aslında tam tersi. İstemediğimiz bir mesleği bitirip diplomayı alıp seneler boyu mutsuz olup sonra işte bizim yaşımıza gelip hala sorgulayıp yön değiştirip kendi şeyimizi Kaybettiğin yıllara yan. kendi tutkumuzu ya da ilgi alanımızı bulmaya çalışıyoruz ve onunla başarılı olmaya çalışıyoruz. O aslında erken yaşta bunu bulup sonra onun eğitimini almak, yani eğer bir şeyi çok tutkuyla istersek 20 yaşından sonra da onun eğitimini çok tutkuyla çok iyi bir şekilde alıp çok başarılı olabiliriz. Ne örnekler var. Aslında bizim şu anda böyle bir 15-20 dakikadır konuştuğumuzu bir karikatür çok Evet. güzel özetlemiş. Hı. Birisi imtihan yapıyor. Hı hı. Karşısında 3-4 tane hayvan var. Bir maymun, bir fil, bir de kaplumbağa. Hı hı. İmtihan şu, bu ağaç, hadi tırmanın bakalım. Yani hikaye bu Evet, aslında. aynen. Süpermiş. Maymunla kaplumbağa aynı, kaplumbağaya aynı engel konuyor önüne. Aynı şeyi Wow, yapması isteniyor. Yani aslında 15-20 dakika konuşmamızın özeti bu. Yani çok az güzel. önce sizin söylediğiniz şeyde de şunu hissettim. Dediniz ya unschooling bir sistem var. Okul dışı ve eğitim sistemi var ama çocukları belli bir yerde toplayıp onlara okul dışında, eğitim dışında, standart müfredat dışında sosyal aktiviteler yapılıyor. Evet, Orada da benim ilk söylediğim zaten devre dışı kalıyor. Çocuklar sosyalleşiyor orada. evet. O akran
zorbalığını yapmamayı belki öğreniyor. Tabii ki de. Paylaşmayı öğreniyor. Yönetmeyi, yönetilmeyi, toplum kurallarını, evde davrandığı gibi davranmaması gerektiğini, arkadaşlarının hakkına girmemeyi, Tabii ki saygılı de. olmayı, centilmen olmayı ve birçok şeyi öğreniyor olabilir orada. Kesinlikle. Bir de zaten şöyle de oluyor. Ben bunu fark ettim. Çocuklara da güvenmemiz lazım. Bir çocuk hiçbir zaman ona o özgür alanı bıraktığında bir çocuk öyle boş boş asla oturmaz. O onun içindeki o ses hani o içgüdüyü öldürmediğimizde içinden gelecek, sosyalleşmek isteyecek, bir şeyler keşfetmek isteyecek. Yani onun o dahi tarafını görünce zaten anne baba şaşıracak. Hani çünkü onlara da güvenmek ve kendi iç yolculuklarına, iç seslerine güvendiğimizde, onlara o güveni verdiğimizde onlar inanılmaz yaratıcı ve güzel insanlara dönüşüyorlar. Keşke yapabilsem. Çünkü çocuğu 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar ilmek ilmek dokuyorsun. Kendi doğrularınla veya doğru olduğunu düşündüğün değer yargılarıyla çocuk okula bir gidiyor. Bambaşka bir anne babadan eğitim almış bir çocuktan bir şey öğrenip bir geliyor, deliriyorsun. Yani senin çocuğunun geleceğini başka ailelerin Ya da sistemin. yetiştirdiği ya da Evet. sistemin yetiştirdiği ya da doğru bir öğretmenin ya da yanlış bir öğretmenin söylediği bir cümle bütün her şeyi alt üst edebiliyor. Evet. Yani şansa, bir kumar gibi. Evet. İyi Evet. bir sınıfa, iyi bir arkadaş ortamına, iyi bir öğretmene düşerse ne ala. Evet. Ya düşmezse? Evet. Ki ben Doğru. yaşıyorum bunu. Ya. Birçok konuda mutsuz olduğum onlarca, yüzlerce Ya. unsur var. Kafayı yiyorum. Niçin bu çocuk bunu söyledi diyorum. Evet, evet. Çünkü yani böyle hani böyle bir durumda da belki hani çünkü herkes unschooling yapamaz diye düşünüyorum. Herkes için farklı. Böyle bir durumda şey çok önemli. İletişim çocukla o farkındalığı çocuklar aslında inanılmaz bilinçli ve akıllılar. Yani her şeyi bu tarz şeyleri bu farkındalığı ona getirmek. Bak bu durum, o dünya böyle, şu böyle, sistem böyle. Bayağı bence her şeyi onlarla açık açık konuşmak. Hani o an etkilense bile o ses, o farkındalık içinde yine de bir şekilde o gözlemleyecek ve olacak. Evet. Yani o da çok önemli. İletişim annenin babanın. Şimdi siz zaten böyle birçok dil konuşuyorsunuz. Birçok ülkede yaşadığınız için. Evet. Çocuğunuzun yabancı dil sorunu yok gördüğüm kadarıyla. Evet. İngilizce, Fransızca, Türkçeyi de biliyor. Evet. Dil konusunda bir sıkıntısı olmayacak. Kültürel faaliyetler olarak baktığımda zaten müzikle ilgileniyor. Evet, Müzik süper. eğitimine destek olmuşsunuz. Muhteşem. Evet, kesinlikle. Ve çok güzel resim de yapıyor. Çok güzel resimleri var. Bayağı böyle güzel sanat Harika. evet. Peki siz bu süreçte çocuğunuza dışarıdan, uzaktan mesela matematik eğitimi verdiniz mi? Çünkü içinde bulunduğu sistemde matematiğin önemi müzikte, resimde, Evet. sanatın tüm dallarında, hayatın tüm dallarında işine yarayacak. Evet. Mesela benim hep aklıma o kurcalamıştır. Matematiği Hmm. çocuğa öğretebilmek. Evet, evet. Yani ben açıkça söyleyeyim ben vermedim ama yani ilkokula gittikleri için ilkokul ve ortaokula başlarına gittiği için Sita Krem de öyle. Oradan zaten bir basic e, bunu da söyleyeyim kusura bakmayın. Arada bir böyle üç dil konuştuğumuz için evde Evet. bazen o kelime gelmiyor. Bazik mi denir? Temel. Temel pardon. Heh. Kelimeleri bazen bulamıyorum. Ya Fransızca konuşunca da aynı sorunu yaşıyorum. Hani her dilde bunu böyle Evet. karıştırıyorum. Böyle Lütfen kendisini bizim Kusura bakmayın. plazalarımızda bilerek yapmıyorum. İngilizceyi bilerek kullanan insanlarla bir tutmayın. Evet. Kendisi çok çekiniyor bu konuda. Evet, evet, öyle anlaşılmak istemiyorum. Elimde olan bir şey değil. İnsan zaten üç dil konuşunca beyni öyle oluyor. Hani hep böyle bir dil konuşunca o dildeki kelimeyi unutup diğer dildeki kelimeler geliyor. Biraz böyle zorlanıyorum. Ama işte temel bir matematik eğitimleri vardı. Ama tabii ki eğer olmasaydı vermek ya da şimdi hatırlıyorum. Biz Fransa'da yaşadığımızda onları haftada 1-2 kere onlara ders veren arkadaşlarımız vardı. Onlara yolluyorduk. Değişik insanlar aslında şu çok önemli. Unschooling yaptığımızda belli bir komün ne denir? Topluluk etrafında olması, bilinçli arkadaşlar, dostlar, yardımlaşma, karşılıksız her şey parayla değil. Bence takas da çok önemli. Ne güzel. Ben size matematik öğreteyim, siz bana gitar öğretin, Evet, resim öğretin. evet, Ne kadar güzel. birbirimize bazen karşılıksız yardım da çok güzel oluyor. Hani yardım ediyor. Her zaman takas bile, köyde de bunu konuşuyoruz komşularımızla. Takas bile olmak zorunda değil. Yardım ediyoruz. Bir şekilde hayat bir gün o yardımın karşılığını Başka bir yerden getiriyor. veriyor. Başka bir gün oluyor. Biz yardım ediyoruz. Hani hesaplamadan Çok yaşadım. kendiliğinden oluyor. Evet. Yani o Çok çok tecrübe önemli. ettim. Evet.
Yaşadım, Çok, pardon. çok yaşadım, evet. Güzel bir duygu değil mi? Çok yani bir yerden sonra otomatik oluyor zaten. Evet. Hani bir iyilik beklemeden yapmak, o senin rutinin, normalin oluyor. Evet. Zaten biliyorsun ki bir gün sana bir yerden bir ışık yanacak. Evet. Çünkü o kapıyı açıyorsun. Senin de ihtiyacın olduğunda hayat bir şekilde sana da yardımı yolluyor o zaman. O şeyde oluyorsun. O döngüde yaşamaya başlıyorsun. Evet. Zaten iyiliği karşılık bekleyerek yapınca bir kıymeti kalmıyor ki. O da ayrı bir Evet, konu zaten. evet. O zaman iyilik de olmuyor. Kesinlikle. İşte şey diyordum, unschooling yaptığında hani o okulsuz eğitimde önemli olan şey etrafında da öyle insanların olması çok önemli, o destek. İşte benim matematiğim eksik olabilir. Bir arkadaşına gider, onunla çalışır. O onun gücü ise o ona yardım eder. Hani o ve orada da mesela sosyalleşme, hani değişik arkadaşlarla, insanlarla da o sosyal şeyde oluyor çocuk. Öyle bir olması da güzel oluyor tabii ki. Genel olarak sizin hayatınız sosyal mi? Burada neler yapıyorsunuz? Eviniz çok güzel bu arada. Böyle bir taş ev, ruhu, Teşekkür ederim. enerjisi harika. Teşekkür ederiz. O da aslında bizim evimiz değil, kiradayız şansımıza. Böyle Hepimiz kiradayız, sorun evet, yok. evimiz kira. Zaten bu dünyada kiradayız Evet. aslında. İsterse bizim diye söylesek de bizim değil yani. Ne zaman gideceğimiz belli değil onun için. Mülkiyete de karşıyız. Kesinlikle ama olunca da güzel kullanabiliriz. Hani Tabii. şey de güzel. Kendimizi güvende hissetmek de çok önemli bir duygu bence bu dünyada. Bir karış toprak olmalı ya. Evet, toprak çok değerli. Benim de hayalim yani. Bu hayatta tek istediğim şey böyle bir hayalim, hayattayken kullanabileceğimiz, evimiz dediğimiz bir toprağımız olsun ki güvende olalım. Evet. Hadi buradan gönderelim gelsin. Evet. Bana da size de. Evet, hepimize Hepimize. beraber. Evet. Neler neler. Evet, güzel şeyler. Güzel konular. Sosyalleşiyor musunuz? Onu sormuştum. Evet. Komşuluk ilişkileri, eş, dost, arkadaş, yoksa burada çok izole, insandan, dosttan uzak bir hayat mı tercih ediyorsunuz? Evet, aslında güzel bir konu. Şimdi hani genelde belki ben de kendimi kodluyorum. Hep diyorum ben çok sosyal bir insan değilim. Hani devamlı belki biraz öyle kendimi kodluyorum ya da öyle hissediyorum bazen böyle sosyalleşme konusunda. Ama aslında baktığımda burada da zaten videolarımızda da var. Burada da mesela çok sevdiğimiz köydeki insanlarla sosyalleşiyoruz. Mesela köydeki iki kadınlar var. Kadınlar demiyorum aslında, kız kardeşlerimiz diyoruz. Buralı yerli Zümral, onun kız kardeşi Kezban. Mesela onlarla hemen hemen, hatta bu gece dün gidecektik de yorgunduk. Hemen hemen iki üç gecede bir buluşup işte kısır geceleri, Oh, börekler, kızlar, ben oynamıyorum. Onlar şey oynuyorlar. Sita ne oynuyordunuz? Okey. Okey. Ben pek oyun sevmiyorum da onlar okey oynuyorlar. Ben onlara popcorn patlatıyorum. İşte onları video YouTube şeyde çekiyorum. Hani kadınlarla bu yazma şeyinden dolayı şey olmuştu. Çok yakın arkadaş olduk artık, aile gibi. Sonra işte komşumuz Feridun var, amcamız gibi. Onunla böyle dağlara gidiyoruz, bize yabani otları gösteriyor, eski hikayeleri anlatıyor. Onunla böyle biz böyle onu çok seviyoruz. hey hey, gel şimdi bunu Fransa'da yap. Mümkün değil. Fransa'da Kısır öyle bir günleri, nerede böyle yazmalar. bakarlar. Gelin oturun yere, şöyle sofra kuralım, çaylarımızı içelim, kısımları hapur hapur yiyelim. Mümkün değil. Öyle işte. Ben bunu çok seviyorum. Buna aşığım yani. Evet, doğru. Aslında sosyaliz. Ama işte buradaki hayatın şeyini seviyoruz. Bu kültürün Çok güzel ya. sıcak. Ya enteresan bir sohbet oluyor. Hazırlık yapmadım. Aklıma gelenleri söyleyeceğim. Fikirlerimi söyleyeceğim. Bakalım, hani yelken rüzgarı dolduracak. Bakalım bizi nereye götürecek. Evet, Çok da yön vermeden hani rüzgar bizi götürsün bakalım evet, dedik. Çok güzel yerlere geldi. Güzel konular konuştuk. evet. Benim de ufkum çok açıldı. Yani kafamda böyle soru işaretleri olan konulara da değindik. Eminim ki izleyicilerimizin de hoşuna giden de olmuştur, gitmeyen de olmuştur. Bin bir çeşit Olsun. O da hikaye var, hayat evet, hikayesi var, beklenti var, insanlar farklı farklı. farklıyız. Değişik Biz renkler. de, biz de buyuz. Evet, evet. Evet, kesinlikle. Ve o da güzel. Çeşitlilik de güzel. Hepimiz iyi ki de aynı değiliz. Aynı olsak ne kadar, tek bir boyayla bir tablo çizmek ne kadar, yani bir sürü renk olduğunda boyalar ne kadar güzel bir tablo ortaya çıkıyor. Dünya da öyle. O farklılıklarımız. Evet. Bir şey çok hoşuma gitmişti. Duymuştum bir yerde. Aslında hepimiz aynı yere bakıyoruz ama farklı pencerelerden. Hani o açılarımızla birbirimize saygı gösterip
kutlasak ne güzel olur. Doğru. O sanatsal bakış açısı. Evet. Ortada bir tane obje var. 4-5 fotoğrafçı ya da 4-5 ressam onu resmediyor. Evet. Hepsi bambaşka çıkıyor. Evet. Aslında burada bu renkliliği, bu güzelliği görebiliyoruz. Kesinlikle. Az önce mesela dediniz ki ben kendimi burada çok zengin hissediyorum. Parasal anlamda zengin olmamama rağmen. Evet. Peki hakikaten sizin için hayattaki varoluş sebebiniz, hedefleriniz, yolunuz, zenginliğiniz, mutluluğunuz nedir diyeceğim. Çok zor bir soru ama Evet. toparlarsak, özetlersek. Hmm. Üzerine kitap yazılabilecek bir konu. Evet, doğru. Varoluş Ana hatlarıyla diyelim. nedenim. Ya beni en mutlu eden, yani en zengin hissettiren şey, yani çok böyle klişe gibi gelebilir ama aslında bağ kurabilmek. Hani güzel o sevgiyle olan bağları kurabilmek. Hani bu insanlar olsun, hayvanlar olsun, doğa olsun. Onun için belki doğayı çok seviyorum. Çünkü doğaya gittiğim anda anında kendimi o böyle sevgi patlaması yaşıyorum. O bağ, doğa çünkü çok hızlı bizle o bağı hissettiriyor, kuruyor. Onu işte olduğum yerlerde, yaşadığım yerde bunu kurarak yaşayabiliyorsam hayalim de bu zaten. Yani hayatım boyunca bunu yapabilirsem bu kadar bana yeter. Evet. Ve buna da hani bazı insanlara ilham olabilirsem o da daha da mutlu Evet. ediyor beni. Bu kadar. Ne kadar güzel. Peki size soracağım birkaç tane daha belki soru olabilir. Ama şimdi burada çok sözü geçti, çok bahsi geçti. Sita. Sita'yı almak istiyorum. Asıl starımız. Bakalım o memnun mu, o mutlu mu Ha, evet. bu okulsuz hayattan? Evet. Benim çocuğum bunu izlese diyecek ki baba beni de okula gönderme. Ben de Evet. okulsuz hayat istiyorum. Canına minnet. Ama o da bir ne olacak? Gidecek Minecraft'a düşecek. Prem de çok severim. Prem'le bak güzel bir konu. Prem'le bunu yaşadık. Açıkçası bunda zorlandım. Çünkü erkek çocuğu bir de o aynen Minecraft'la başladı. Deli PlayStation'a gibi. düşecek. Ve onun için o bizleydi. 2 sene önce Fransa'ya gitti. Ben çok üzüldüm. Babasına gitti. Çok üzüldüm ama bir taraftan şöyle iyi oldu. Burada bütün gün bilgisayarın önünde oyun oynuyordu ve okulsuz eğitim pek işe yaramadı. Ve şimdi Fransa'ya gitti. Bu 2 sene içinde şimdi bir okul bitirdi. Bu paten roller şey yapmayı çok seviyordu. Onun eğitmenliğini aldı, spor hocalığı. Onu bitirdi. Şimdi başka bir okula başladı. Şey yapıyor. Babası eski Fransız organik ekmekler yapıyor. Değişik tahıllarla, onlarla böyle büyük büyük eski ekmekler, işte eski Fransız. Onun eğitimini alıyor şu an. Çok iyi böyle ekmekler. Ne denir? Site neydi? Boulangerie tek şey değil. Boulangerie ya. Bilmiyor musun onu? Épicerie aynı anda böyle croissantlar, pain au chocolat, böyle değişik fugas, onları yapıyor. O kadar güzel yapıyor ki Duramam. benim ağzım sulandı şu Yemeden an. duramam. Çok İnanır mısınız? Her sabah yerim Ronde Paris. Simit de yapıyor. Fransa'da simit yaptı. Klişe, sıkıcı. Onları da öğrendi eski taş fırında falan. Şimdi de bu senede şey yapmak istiyor. Montaj, sinema okuluna gidecek. Montaj güzel. bölümüne. Yani gittiğinden beri aslında bu işe yaradı bir taraftan asgari. Çünkü oraya gitti ve jet hızıyla bir sürü eğitim alıp bir sürü şey yapıyor. Bir sürü Evet. kendini geliştiriyor yani. Çocuğun okumayıp kahvelere düşmesi veya bambaşka kötü alışkanlıklara düşmesi tabii ki berbat bir şey, istenmeyen bir şey. Fakat çocuk okumak istemiyorsa gidip sanayide bir meslek öğrenebilir, O da bir tesisat meslek. öğrenebilir, Tabii ki elektrik de. öğrenebilir ki Marangoz, marangozluk yani. Çok güzel bir meslek. Ki kaldı ki hani kuru kuru okuyup kendini geliştirmeden okuyacağına bir çocuk hakikaten sanayiye gidip bence meslek sahibi olması 1000 kat daha evla olarak görüyorum. Kesinlikle. Çünkü şu anda geldiğimiz noktada yani en önemli unsurlardan biri gıda olacak ileride ki hala şu anda öyle. Bir de tamirat, tadilat, üretim yapabilen ustalar, Onlar meslekler çok ölüyor. değerli Meslekler ölüyor. Hiç onları mesela Fransa'da, Avrupa'da o meslekler o kadar hem çok iyi, keşke Türkiye'de de öyle olsa, çok iyi bir hayatlarını doktorlar kadar çok iyi hayatlarını kazanıyorlar. Yani Fransa'da bilmiyorum ama Kanada'da biliyorum ki çöpçüler, orada da yaşadım. Çöpçülerle doktorlar hemen hemen aynı şeyi Yok kazanıyor. sizi düzeltmek istiyorum haddim olmayarak. Tabii ki. Şu anda Türkiye'de bir doktordan daha fazla kazanan marangoz, daha fazla kazanan usta tanıyorum. Wow, bu Evet, çok iyi bir şey. Sorun değil. Çünkü bence o da çok değerli bir meslek. Yani onları çok Evet. değerli meslekler bence. İşini severek, Bence. aşkla yapan, Evet. kendini geliştiren, çalmayan, çırpmayan, marka olan her insan zaten
istemese de o Evet. para ona gelir ama asıl amacı, asıl hedefi para olan insan çok fazla uzağa gidemiyor zaten. Birkaç Evet. kişiyi dolandırır, ondan sonra Kendi yok olur önü gider. kesinlikle ya da başka şeylerle baş eder. Hastalık gelir, şu gelir, mutsuzluk falan. Evet. Gel bakalım Sita kardeş. Ben Evet sevgili Sita, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Seni çok fena konuştuk annenle. Çok fena kaynattık. Duydun mu, dinledin mi bizi? Duydum tabii ki. Şimdi sen az önce sordum. Doğma büyüme vegan mısın? Doğuştan. Ben ilk defa hayatımda doğma büyüme bir veganla karşılaşıyorum. Bence bu büyük bir şans. Çünkü ben veganlığı deneyimlediğimde hani maalesef konu tat ve alışkanlıklar olunca bir takım alışkanlıkları ona hiç sahip olmadan yok etmek Evet. çok zor. Evet, sonuçta doğuştan bir şey olduğu için yani da. Yani bir Evet, şey sen hiç kelimeleri bilmiyorsun bile. bulamadım da. Tamam, hiç bilmediğin Evet, için evet. zaten bu düzenin içindesin. Evet. Onu tercih ettin, böyle geldin. Sağlıklı da Evet, evet. bir hayatın var. Kesinlikle. Mutlusun, aramıyorsun, Evet, yok, etmiyorsun. Evet. Peki, o konu öyle. Evet. Eğitim konusuna gelmeden önce çok kısa kendini bir tanıtır mısın bize? Evet, tabii ki. Sita Söyle. Gülhoz. Hı 3 hı. tane ismim var annem sayesinde. Hı hı. İşte 22 yaşındayım. Müzisyenim. Her zaman müzik dolu bir evde büyüdüm. Annemin sayesinde. Annem Hint dansçısı olduğu için. Neler çalıyorsun? Gitar çalıyorum ama eskiden ilk öğrendiğim enstrüman tabla, klasik Hint enstrümanı. İlk Hı hı. onu öğrendim. Sonra gitar, sonra biraz keman denedim, sonra biraz bateri denedim. Sonra yine gitara döndüm. Biraz normal olarak yaşantını anlatır mısın? Nasıl bir hayatın var? Neler yapıyorsun? Çok sakin bir hayatım var diyebilirim. Sakin, yavaştan, daha çok sevdiğim şeyleri doğru gittiğim için daha çok nasıl karmaşıklık değil de daha hareketli olmaya başlıyor yavaştan. Hı hı. Onun için hem seviniyorum yani çünkü sakin hayat. İkisi de güzel. Denge kurmak lazım diye düşünüyorum. Okula gitmemek nasıldı? Benim için çok güzel bir şey. Zaten okulu hiçbir zaman sevmedim. Zaten çok sosyal biri olmadığım için okul birazcık daha güzeldi ama bana göre birazcık daha zordu insanlar tarafından. Hayatımın en iyi seçimi olabilir diye. Yani kesinlikle öyle. Hı hı. Hem kendime keşfetme şansım oldu. Hayatta ne sevdiğimi, ne sevmediğimi. O konuda o yüzden şanslıyım diyebilirim. Peki mesela okula giden arkadaşların vardır şu anda. Evet, evet. Onlarla sohbet ediyor musun? Yani onlara bir gördüğünde onlar okula gitmiş ve ben onların hayatında, kendi hayatımda eksik gördüğüm konuları keşfediyorum dediğin unsurlar var mı? Ya da onları görüp ya ben iyi ki gitmemişim ya hakikaten okula dediğin. Yani aslında yok yani sonuçta okul tabii ki bir insana bir şey getiriyor, sosyalleşme getiriyor, hayatında güzellikler getiriyor. Ama onsuz da ben gayet mutluyum zaten hep müziğin içinde olduğum için zaten o kadar sosyalleşmeme gerek yok. O yüzden böyle bir eksik gelen bir şey yok yani hayatımda. Peki şimdi senin yaşıtların mesela üniversiteden mezun oluyorlar veya olmak üzereler. Ve kurumsal şirketlerde bir yerde girip çalışacaklar, iş bulabilirlerse. Şimdi sen nasıl bir gelecek planı yapıyorsun? Yaşam planım müzik, sevdiğim şeylerle hayatımı kazanabilmek ve bunu da inanıyorum ki sevdiğin bir şey yaptığın zaman onun bereketi geliyor bir şekilde. Biraz bence bu doğru bir şey çünkü bazen böyle başarmış insanlara bakıyorsun her zaman inandılar yapabileceklerinden ve oradan yani ilham alıyorum oradan. Sen sevdiğim şey yaparak hep müzik yaparak yani hayatımı geçirmek istiyorum kesinlikle. Şimdi başka müzisyenlerin müziklerini de çalıyorsun. Cover yapmıyorum. Tek Yapmıyorsun. kendi şarkılarım tek o kadar. Tek kendi şarkımı söylüyorum. Harika. Evet. Tam da ben zaten bunu soracaktım. Şimdi kendi şarkılarını yapmak bir birikim gerektirir. Bir yaşanmışlık gerektirir. Ama sen daha kapalı, daha izole bir hayat yaşamışsın. Ruhunu nasıl besledin? O sözleri nasıl yazıyorsun? Sözler yani yolculuğumdan belki de çok sosyal biri olmadım ama gördüklerimden, gezdiğimden, buradan, şuradan her zaman bir şey aldım ve belki de sonuçta nasıl diyoruz aldığım sözler belki başka bir şeyde yaşadığım şeyler anlatabildim bilemedim ama ruhumdan gelen şeyler belki bildiğim şeyler geçmiş şeylerden olabilir. Oradan da öyle yazıyorum. Biraz içinden karmaşık geliyor. oldu ama evet içimden gelen şeyler ruhumdan. Ruhundan. Evet ve ruhumu zaten sanatla, müzikle her zaman besliyorum. Peki mesela burada boş zamanlarında neler yapıyorsun? Yani kitap okumak, televizyon seyrediyor musun mesela? Televizyon çok seyretmiyoruz zaten televizyonumuz yok, yok yani kanallar yok. Belki de çok izlemiyoruz ama kitap
okumayı seviyorum şiirler. Mesela Mevlana Rumi'yi çok seviyorum çocukluğumdan beri. Hmm. Halil Cibran. Onlar gerçekten hayat rehberlerim. Sen az önce söyledin, bunu söylesene. Ruhunu nereden besliyorsun Doğru, dedi. evet. İşte müzik yapıyorum genellikle bütün gün. Tek müzik. İşte şiir okumak, kitap. O kadar. Müziğini sergilediğin bir platform var mı? Şu anlık ofisiyel olarak yok. YouTube'dan, Instagram'dan parçalar koyuyorum. Ama çok yakında bir şarkılarım ofisiyel şekilde çıkacak. Albüm de umarım bu sene çıkacak Çok gibi güzel. gözüküyor. Mutlusun. Ya çok mutluyum. Canın sıkılıyor mu burada? Canım, Datça'yı seviyor musun? Dacia seviyorum sakin olduğu için. Zaten her zaman sakinliği arayan biri oldum. Hem müzik için de benim için gerekli bir şey sakinlik. Çünkü insanların arasında kendini buluşman daha zor olabiliyor. O yüzden avantajlı bir yaşam bence bana göre. Doğada olmayı seviyor musun? Buraların tadını çıkartabiliyor musun? Burada işte annenle denize gidiyor musun? Orman yürüyüşü yapıyor musun? Başka hobilerin var mı bu evin dışında? Evin dışında bazen gezmeye gidiyorum. Genellikle daha çok evde kalmayı seviyorum. Çalıştığım için müziğime. Dağlara çıkmayı seviyorum. İşte köydeki kadınlarla, arkadaşlarımızla bir araya gelip işte yemekler yapıyoruz. Onu çok seviyorum. O kadar. Onlar beni mutlu ediyor böyle. Ya bana çok acayip oldum ya burada. Çok iyi hissettirdiniz bana kendime. Dünyayı unuttum. Sanki buraya başka bir dünyanın içine böyle birisi beni böyle yukarıdan atmış gibi. Bambaşka bir hayatla tanıştım. Bilmiyorum izleyiciler de benimle aynı fikirdeler mi? Böyle yüzümde aptal şapşal bir gülümsemeyle şu anda böyle sizinle akşama kadar burada oturup Ama sohbet karşılıklı edebilirim. diyorum. Öyle mi? Evet. Tabii enerji, frekans Evet, zaten kesinlikle titreşimlerle oluşuyor Evet, insan ilişkileri. Ben çok teşekkür ediyorum sana Ben de çok Sita. İyi ki teşekkürler. varsınız. Yani bunlar ben de nacizane kendim amatör gitarla müzikle ilgileniyorum. Demin Yani şarkı söylerken de duyduk. Çok güzel bir sesin var. Gerçekten. teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani beni bir arkadaşın olarak mı görürsün, bir abin olarak mı nasıl hiç fark etmez. Görüşelim, Kesinlikle. müzik Çok yapalım isterim. beraber. Çok güzel olur. Aynı coğrafyadayız. Evet, Ben çok sizi güzel olur. tanıdığım için çok çok memnun oldum. Biz de aynı şekilde annemle. Her şey gönlünce olsun, yolun Senin bahtın de, açık olsun. hepimizin öyle olsun. Herkesin, izleyenlerin de öyle. Sağ ol. Evet. Evet sevgili dostlar biz bu güzel sohbetin sonuna geldik. Böyle de Altın Kızlar Saz ekibi gibi. Udunu getir. Ud da çalıyor bu arada. Evet. Çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Az önce Sita'ya da söyledim. Kendimi burada çok mutlu hissettim. Evimde gibi hissettim. Çok sağ olun. Ya biz çok mutlu hissettik Evet. gerçekten. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz hepiniz. Çok mutlu olduk. Dediğim gibi ben çok keyif aldım sohbetten. Burada olmaktan. Sizin hayatınıza böyle büyüteç tutmaktan, böyle mercek altına almaktan çok böyle mutlu oldum. Çok keyifli bir sohbet yaptım aslında. Ben de bir ara kameraları unuttum. Sanki böyle karşılıklı Evet. bir sosyolojik bir muhabbet yapıyormuş gibi hissettim. Devamının gelmesini de isterim. İlla ki kamerada olmasına da gerek yok. Eğer kabul evet. ederseniz sizlerle Çok böyle bir güzel olur. ahbap olmak da, Ya, hani çok tanış olmak da isteriz. çok mutlu etti bizi. Evet, çok güzel olur. İsteriz valla. Sizin de işleriniz, yolunuz, bahtınız açık olsun, bereketli olsun. Her şey çok güzel olsun sizin adınıza. Teşekkür ederiz. Hep beraber. Bereketimiz Evet. çoğalsın. Şöyle istediğimiz Evet. yollarda. Evet. Herkes Sevgili için. dostlar bu bölümün burada sonuna geldik diyelim. Kanallarımızı takip edip bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümlerde, yeni hayat hikayelerinde görüşmek üzere diyelim. Bu arada kanallarımızın linklerini bulmakta zorlanırsanız hem açıklamalarda hem de başa tutturduğum yorumlarda o linkleri bulabilirsiniz. Kolayca tıklayıp o kanallara ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Kestim. 1, 2, 3, 4. Oh mon amour, viens dans mes bras. Je t'attendrai jusqu'à mon cœur s'arrête. Oh mon amour, viens vers moi. Nous regarderons la lune qui chante. Oh mon amour, je suis folle amoureuse de toi. Est-ce le cas pour toi?
et je te crie de revenir. Oh mon amour, tu sens t'arrêter, mais c'est juste le soleil qui arrête de tourner. Oh mon amour, notre histoire est comme la lune et le soleil qui semblent ne jamais se retrouver. Oh mon amour, notre histoire s'arrête ici. Ay biraz fazla stresliydim, çok söyleyemedim. Biraz böyle İstanbul'un sokak arasında tanışsaydık, hikayemiz bambaşka olur muydu? Toi qui vois, toi qui écoutes, vois-tu mon cœur qui bat pour toi? Je sais, c'est peut-être stupide, mais je t'aime. Toi qui vois, toi qui écoutes, vois-tu mon cœur qui bat pour toi? Je sais, c'est peut-être stupide, mais je t'aime. Gözlerini bana baktığın anda kalbimi aldı. Ellerini ellerimin değdiği anda dağıttı. Tanışmamış gibi yapsak sokak arasında, hey benim adım şu, seninki nedir? Bilsem desem yalan olur mu? İlk bakışta aşk desem yalan olur mu? Belki olur hikayemiz, belki başka bir zamanda